Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Kızılcık Şerbeti'ni izleyince daha da iyi oluyorum açıkçası. Bugün Kızılcık Şerbeti yeni sezonu konuşacağız. Abi yeni sezonu beğendin mi? Yeni sezon bence kaldığı yerden devam ediyor geçmiş sezonla birlikte. Bu sezon ana çatışma kesinlikle Doğa ve Fatih arasındaki çocuğun velayeti ve boşanma üzerinden başladı ve öyle devam edecek gibi gözüküyor bir 10 bölüm özelinde. Gerçekten kuvvetli bir ana çatışma var. Çocuklardan birinin kaybedilmesi ve kalanın erkek çocuğu olması da böyle birazcık ilginç bir çatışma da eklemişti olaya. Fatih'in burada her bölüm kendinden nefret ettirmesi ve karakterlerin sahiciliklerini hiç kaybetmemiş olmaları 32 bölüm boyunca gerçekten çok pozitif ve artı olaylar diziye dair. Genel olarak Kızılcık Şerbeti incelemelerinde de söylediğimiz çatışma yaratma konusunda çok kuvvetli senaristlere sahipler. Zaten bunu Yasak Elma'da 5 sezon boyunca göstermiş senaristlere sahipler. Fatih ile Doğa arasındaki o hikaye bazlı durumda bu haftaki mahkeme sahnesi dışında aslında çok iyi ilerleyen bir hikaye vardı. Ama bu haftaki mahkeme ve daha sonrasındaki sahne, yani 3. bölümün son sahnesi diyelim, dizide bazı şeylerle alakalı bir soru işareti bıraktı bende. Şöyle, mahkeme sahnesinin ben gerçekten çok emin değilim. Yani boşanma üzerine bir dava var. Orada hemen çocuğun velayetini alabiliyor musun akli denge muhabbetinden? Çok orası geçmedi bana. Bir de olaya enteresan. Bölüm sonundaki polis olayına baktığımızda da yani o birazcık şeydi sanki bölüm sonundaki, yani güçlü olan, hani nüfuzu fazla olan kişi istediğini yapabilir, gerekirse devlet olur gibi bir bakış açısı da sanki oraya eklemişler. Hani polis ihbarıyla yolun kapatılması falan. Böyle şeyler oluyor mu? Demek ki çok güçlü insanlar yapabiliyor bu. Enteresan geldi bana. Yani Ünalsan oluyor herhalde. Ünal olunca oluyor. Evet abi, herhalde. Oluyor yani, bana da o enteresan geldi. Ama onun harici ya mantık hatalarını çıkardığımızda çatışmalar çok kuvvetli, gerçekçi. Tepkiler de bu noktada gerçekçi ve karakterlerin bunu yapacağını da görüyoruz. Yani dediğin gibi her karakterden bir şey çıkartabilmeleri çok iyi. Yani yeni bir karakter bile eklesen onun bile bir motivasyonu oluyor. Bu çok önemli. Doğa Fatih demişken ilk sezondaki Doğa Fatih ile bu sezondaki Doğa Fatih arasındaki farklar üstünden neler düşünüyorsun? Ya bence ilk sezonda tabii daha saf bir Doğa vardı. Karakter gelişimi de yaşadı. Hem evlilik süreciyle hem de aldatma olaylarını görmesiyle birlikte. Daha böyle hakkını arayan bir karaktere dönüştü. Bu iyi işaretler veriyor ama annesinin sözünü birazcık da dinlemediği için isyankar bir şekilde davrandı ve hayatı da çok tanımıyordu. O yüzden de biraz kendisine çok zıt olan bir aileye giderek aslında annesine karşı bir öfkesini göstermeye çalıştı ama sonuçta bütün olaylar kendi başına patladı. Onun haricinde de Fatih gerçekten her bölüm, 32 bölümdür, her bölüm gitgide kendinden nefret ettirmeye devam ediyor. Uzun zaman sonra televizyonda böyle küfür edip böyle rahatlı kendimizi deşarj ettiğimiz bir karakter yaratmayı başardılar. Böyle bir anti kahraman yaratmakta iyi kalemlerin işidir. Çok başarılı. Çok başarılı buluyorum yazmayı. Ya özellikle Fatih konusunda televizyona karşı küfür eden seyirci, televizyona karşı isyan eden seyirci yaratma çok uzun zamandır görmediğimiz durumlardan bir tanesiydi. Yani ara ara oluyordu tabii ki sezonun içerisindeki dizilerde ama bu denli 32 bölümdür sürekli her ekrana çıktığında suratına tükürülecek bir adam yaratmak çok başarılı bir durum. Ya özellikle burada Doğukan Polat'ı da tebrik etmek lazım. Ya öyle bir karakter yarattı ki kendi içinde. Yani seyircisi tarafından nefret edilen ama bir o kadar da başarılı bir karakter görüyoruz aslında. Şöyle bir noktaya gelelim istiyorum. Doğa Fatih dışında tabii dizinin en önemli çatışması Kıvılcım'la Ömer tarafındaki çatışmalardan oluşuyordu. Bu sezonda da Kıvılcım'la Ömer arasında olmasa da Ömer tarafında çok büyük denli bir durum var. Bu da aslında kaza sonrası Ömer'in kafasında oluşan balon. Her an kafasında patlayacak bir bomba sonucu ölebilme durumu var. Ya bu güzel bir bence çatışma unsuru olarak eklenmiş ve Ömer'in bunu gizleyeceğini de karakter yapısından tahmin edebiliyorduk. Yani bu balon patlar mı patlamaz mı çok emin değilim ama şöyle de bir şey olacaktır kesinlikle. Öğrendiği zaman Kıvılcım'la arası açılmaya başlayacaktır. O noktada da belki kendi ailesi tarafına geçtiğini de birkaç bölümlüğüne görebiliriz. Şu an hani daha ortada duruyor ya da daha Kıvılcımlara yakın duruyor ama bir noktada da kendi ailesini savunacağı zamanlar gelebilir bir noktada. Belki de bu oğlu mevzusuyla olur. Belki de bambaşka olaylarla olabilir. Tabii ki genel açıdan dizinin en büyük çatışması Ünallar Arslanlara karşı durumu var. Yani her tarafta zaten
herhangi bir aile bireyine sürekli karşılıklı geliyorlar. Bu da aslında dizinin genel çatışmasını oluşturan durum. Tabii bazı dizilerde, belki de aynı günde yayınlanan bazı dizilerde aile içi kapışmaları daha da gözler önüne sermeyi tercih ediyor. Kızılcık Şerbeti'nin bu başarısı sayesinde diyorum. Ünallar ve Arslanlar hakkında ne düşünüyorsun? Ya bence şimdi Yalı Çapkın da benzer bir olayı yapmak istiyor bence. Diğer diziden de geçtiğimiz sezonlarda referanslar yapıyordu. Günger Bey de iyi takip ediyordu bence günceli. Bu da iyi bir şeydir aslında. Ama mesela Yalı Çapkın'ı bu dinamiği bence daha çok çatışması olmasına rağmen 2 sezonda da oturtamamıştı. Burada da bence çok fazla oturtamayacak. Kızılcık Şerbeti bu konuda gerçekten bu işin piriler. Hani dediğin gibi Yasak Elma ile birlikte de görmüş. Ya ana kast çıkıyor diziden, başka kast geliyor, yine dizi aynı reytingleri alıyor. Nasıl bir şey? İyi yazarsanız öyle bir şey oluyor zaten ya. Bence sahiciliğini yitirmediğinde karakterler, aralarında her karaktere bir motivasyon ekleyip çatışımı kurduğunda herhangi bir karakterle ve gizleyeceği bir şeyler eklediğinde, zaaflar eklediğinde, her karakterin de zaafı olduğunda acayip bir şey oluyor. Bir de şey çok önemli. Sekülerle muhafazakar çatışması çok günümüzün olayı ve bunu da o kadar ortadan anlatmaya çalışıyor ki ya çok başarılı buluyorum ya. Karakterlerin ne diyeceğini, Alev'in ne diyeceğini o kadar biliyorum ki mesela Umut'un pot kırmaları. Ya kesinlikle hani diyorsun bu herif bunu diyecek masada. Anortodoks dizisini anlatıyor masada. Kızılcık Şerbeti'ndeki şeyin yaşadığı olay, eşinin yaşadığı olay aslında falan. Acayip normal bir hayat yaşamaya gidiyor. Normal bir hayat ne falan diyor Abdullah Bey. Yani adamın hiç dilinin kemiği yok. Bu sezon çok gördük. Ya özellikle Umut'la Nursema sahnelerinde Umut'a da tahammül edememeye başladık. Çünkü Umut da hiç alttan almıyor. Yani Nursema'yı hiç alttan almıyor. Sürekli Nursema'yı alttan almaya başlıyor bu ilişkide. Zaten orada bir sıkıntı çıkacağı belli yani. O ilişkiye devam etmesi çok olumlu bir durum yok. Ama o ilişkideki işte kalk bana bir bira getirsene muhabbeti. Ondan sonra işte Umut'un sarhoş eve gelip Nursema'nın hani verdiği tepkiler falan. Bu ilişkideki durum gerçekten hani o muhafazakar seküler çatışmasında gördüğümüz noktalara gidiyor. Tabii Umut ne kadar seküler onu da tartışmayalım aslında. Hani sekülerlik tartışılacak bir konu da. Fakat Nursema tarafında başka bir hikaye açıldı. Yeni bir karakter girdi. Ertuğrul İslamoğlu isminde. İsmiyle böyle bir Osmanlı kudretinde bir adam oldu. Tam TRT bir şey karakteri gibi. Ve o denklemde de Ertuğrul İslamoğlu'nun ailesiyle yani kızıyla aslında Nursema'nın eski eşi olan İbrahim'in diyelim ailesi tekrar diziye dahil oldu. Orada da bir çatışma daha yaratıldı. Neler düşünüyorsun? Şunu unutmamaları çok iyi bence. O karakter tabii ki de çok tepki toplamıştı Gerdek Gece sahnesinde o çıkartılan karakter. Daha sonrasında biraz uzaklaştırılması mantıklıydı. Ama o da kötü karakterlerden birisi. Belki de birazcık Fatih olayları dirilince kötü karakter olarak, ana kötü karakter olarak onu ekleyebilirler diziye. Bu ekleme çıkarmaları çok iyi yapıyorlar. Bazen dinlendiriyorlar atıyorum Fatih ile Doğa mevzusunu. İşte başka bir mevzuyu ortaya çıkartıyorlar. Yani ensemble'la bu kadar iyi ilerletebilmek Türk dizi sektöründeki o star kültürüne antitez oluşturan bir dizi bence. Bu da çok önemli. Yani alıyorsun hani elinde iyi oyuncular var gerçekten. Yani normalde bir yazar büyük ihtimal Doğa ile Fatih arasında ikisini star yapar, diğerleri yan karakter yapardı. Ama hiçbir zaman Nursema'nın hayatını göremezdik. Hiçbir zaman Fatih'in hayatını, hiçbir zaman Kıvılcım'ın bakış açısını falan göremezdik. Tek boyutlu kalırlardı. Tabii şeyi de göremezdik. Abdullah, Alev, Pembe denklemini bile izleyemezdik aslında. Tabii izleyemezdik yani. Bu da mesela iyi izleten bir şeylerden birisi. Hani diyorsun ne alaka ama çok güzel bir yerden yakalıyor onu da etkilenmesini veya oradaki süreçleri. Yani bilmiyorum, çok enteresan bir dizi oldu. O sette hani her oyuncu bulunmak ister. Çünkü bir bölüm sen yıldızmış gibi sahne alıyorsun. Güzel yani hani. Hiyerarşi yok. Ya bu dizide benim en sevdiğim detay şu. 140 dakikalık süresi boyunca 140 dakikalık hareket etmesi. Ya Kızılcık'ta var ya böyle ekrana bakma, bir olay çay may koy kendine, bir olay kaçırmış oluyorsun. Değişiyor çok. Çünkü Türk dizilerinin en büyük sıkıntısı şuydu. Çok bakışma sahneleri var. Çok müzik altı sahne var. Ve çok fazla ana hikaye, ana çatışma odaklı hikayeler seyrettiriyordu bize Türk dizileri. Ama bu dizide şunu görüyoruz. Ensemble bir kadro var ve dizideki her dakikada başka bir karakterin olayı oluyor. Mesela birçok dizide örnek olarak 2 saat 20 dakikalık süre boyunca hep aynı şeyleri izliyorduk ve sıkılıyorduk bundan. Sıkılıyoruz da. Sıkılıyoruz da hala. Ama bu dizi bunu yapmıyor. Bu dizi öbür karakterlere de giriyor, yan karakterlere de giriyor.
İşte Ertuğrul İslamoğlu diye bir karakter de yaratıyor. Her şeyin dışında Kayhan'dan bile hikaye var abi. Kayhan devam ediyor ya hikayede. Bir de bu diziyi de bu arada sadece 2 kişi yazıyor yani baktığımızda. Başka bir dizileri de 2 kişi ya da tek kişi yazıyor. İlginç yani, ben bu konuda helal olsun diyorum onlara. Şimdi tabii bu durumun eksi yanları da var. Totalde hiçbir zaman Yalı Çapkını kadar olamadılar. Çünkü totalde dediğim gibi Total izleyicisi ne sever? 2 tane baş karakter olur. Bunların sahneleri daha çok olursa onları izlerler. Reklam aralarından dönüşte de genelde hani farklı hikayeler devam eder. B hikayelerine çok girmeyiz. Hemen ana karakter üzerinden akar. Daha star kültürünü severler. O yüzden totalde çok yerini bulamıyor ama AB ve ABC1 izleyicisinde gerçekten çok iyi yerini buluyor Kızılcık Şerbeti. Yalı Çapkını'nda bu sezon yani o konularda geçmeye devam ediyor. Ama totalde tabii ki de hiçbir zaman o kadar yeri çok fazla olacak bir dizi değil. Bu arada Fatih'le de Doğa boşandı. Evet. Tek Chelsea'de hayırlı uğurlu olsun diyelim. Özellikle Doğa için hayırlı uğurlu olsun diyelim. Kıvılcım'la Ömer'in evliliğini bütün herkes öğrendi. Dizi şunu da yapmıyor. Her şeyi gizlemiyor da. Zamanı gelince söylüyor ve başka bir hikaye üstüne. Aynen. Bekletmiyor ya. Bekletmiyor yani, seyirciyi oyalamıyor. Ve şu çok doğru. Biz seyirciyi oyalayan dizileri sevmiyoruz arkadaşlar. Doğru. Yani seyirciyi 35 bölüm oyalayamazsın abi. Bu kadar olmaz. Yani ne seyredecek bu seyirci? Bu dizinin şuna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Nursema İbrahim tarafından itildikten sonra bu dizi bir peak yapmıştı. Bir tavan yapmıştı. Dizide galiba şu anda özellikle medyatik tarafta ve sosyal medya tarafında çok konuşulacak, haberlere dahi çıkaracak olayın olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bence Alev üzerinden yapmaları lazım. Hani geçen sezon madem muhafazakar bir ailede daha çok baskıyla büyümüş bir karakterin zorla evlendirilmesi sonrası yaşadığı ailesine karşı olan köpürüşünü anlatmıştınız. Bu sefer de daha seküler bir karakterin bakış açısını belki de anlatmakta gerekebilir. O da bir pik yaptırabilir. Başka kimden olabilir bilmiyorum açıkçası ama gerekiyor. Evet, arada böyle pikler gerekiyor. Hani medyatik pikler gerekiyor. Yoksa dizide öyle ufak çaplı pikler oluyor bölüm. Dediğim gibi ilgisini kaybetmemesi için böyle şeyler gerekiyor. Onu da herhalde düşünüyorlardır diye düşünüyorum ya. Vardır kesinlikle. Her sezon 1-2 tane her dizide olmalı o tarz şeyler. Genel açıdan önümüzdeki bölümlerle alakalı neler düşünüyorsun? Önümüzdeki bölümlerde o aile çatışmaları ilk sezondaki gibi yine tekrarlayacak. Yani iki aile birbirleriyle çatışmaya girecekler. Herkes daha hasımlaşacak. Bence herkes saflarını orada belli edecek. Arada kalanlar olacak, işte Nursema gibi, Ömer gibi falan. İşte onların tercihleri bence dizide belirleyici unsurda olacak. Hani Yalı Çapkın'dan kopan izleyiciyi aldılar bence bir noktada. İyi gidiyor. Özellikle AB tarafındaki Yalı Çapkını izleyicisini. Televizyonda Kızılcık'ı izleyeyim. Yalı Çapkın'ı zaten YouTube'a atıyorlar. İşte cumartesi kalktığımda da ya da pazarda ona bakarım 1.5x'te, zaten bir şey değişmiyor falan diye bakıyor olabilir. Bu hafta benim yaptığım gibi. Öyle abi yani kısacası. Teşekkürler abi. Hocam ben teşekkür ederim. Kızılcık Şerbeti'ni böyle arada yorumlayabiliriz. İsterseniz yorumlara göre bakacağız. Yani talep varsa bu konuda yorumlarız. Başka dizileri de yorumlamamızı istiyorsanız aşağıya yorumlara sizi bekliyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Görüşmek üzere.